Bugün ekşi maya hakkında en çok merak edilen 5 soruyu yanıtlayacağım. Hadi başlayalım. Sorulara geçmeden önce kanalıma ve benim video çekme motivasyonuma katkıda bulunmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı lütfen unutmayın. Ekşi maya hakkında en çok sorulan soru, ekşi mayamı ne zaman ve nasıl beslemeliyim? Bu görmüş olduğunuz benim çok sevgili ekşi mayam. Şimdi size onu nasıl besleyeceğinizi anlatacağım. Hepimizin ekşi mayalı ekmek yapıyorsak eğer bu şekilde bir ana mayası var. Bu sürekli buzdolabında sakladığımız, ucundan biraz alıp pişireceğimiz ekmeğin ön mayasını hazırladığımız ana maya. Şimdi bu ana mayayı normal koşullarda ekmek yapıyorsak zaten 3 günde bir mesela 3 günde bir ekmek yapıyorsak zaten bu ana mayanın tamamını besleyip ucundan pişireceğimiz ekmeğin ön mayasını alıp kalan kısmı buzdolabına kaldırdığımızda bir sorun yok. Ama eğer 3 günde bir ekmek yapmıyorsak, haftada bir yapıyor olabiliriz ya da daha seyrek yapıyor olabiliriz. O takdirde bu ana mayayı mutlaka 3 günde bir ya da 5 günde bir beslemeniz gerekiyor. Bunu yapmak için de tabii ki belli oranlara dikkat etmek gerekiyor. Şu an benim elimde yaklaşık 125 gram kadar bir ana maya var. Normalde 125 gram maya ile 500 gram un içeren bir ekmek yapabiliyorum. Ama ben bunu ne yapacağım? Bu 125 gram mayanın 25 gramını alacağım. 100 gram maya dolapta durmaya devam edecek. O 25 gram mayaya 50 gram un, 50 gram su ekliyorum. Yani 1 ölçü maya, 2 ölçü su, 2 ölçü unla besleyip yapacağım ekmeğin ön mayasını hazırlıyorum. Her zaman için dolapta tabii 100 ve daha üzeri gramda maya bulundurmak çok akılcı olmuyor. 3 günde bir besleyeceksek ve sık ekmek yapmayacaksak bu çok fazla un israfına neden oluyor. O nedenle benim önerim ana mayayı genelde 25-50 gram aralığında tutmak, ondan sonra onu büyütüp hep dolapta kalan miktarı o şekilde ayarlamak. Bunu yaparken tabii asla bu üstünden çıkan mayayı atmıyoruz. Ben biriktiriyorum bu ekşi mayaların hepsini. Sonra onları böyle birazcık daha un ekleyerek çok hoş ve içine peynir ekleyerek çok hoş pişiler elde edebilirsiniz. Mayayı asla çöpe atmıyoruz. Normal koşullar altında buzdolabında bekleyen ekşi mayayı 3 günde bir beslememiz gerekiyor. Ama bazen buzdolabında bir ekşi maya olduğunu unutabiliriz. Ya da en son ne zaman beslediğimizi unutmuş olabiliriz. Çünkü bunlar çok normal, çok yoğun hayatlar yaşıyoruz. O zaman nasıl anlayacağız mayayı besleyip beslemeyeceğimizi? Şimdi mayamızı açtığımız zaman şöyle bir bakacağız üzerine. Şu an benim mayamın üzerinde kabarcıklar var. Çünkü daha dün besledim ve şu an oldukça aktif ve genç bir maya. Eğer mayamızın üzeri dümdüzse, böyle hafif terlemiş gibi, üzeri sulanmış durumdaysa maya açlıktan kıvranıyor demektir. O zaman hemen 1-2-2 oranında mevcut ana mayamızı beslememiz lazım. 2 numaralı soru. Ekmeğimin tadı çok ekşi oldu. Ne yapabilirim? Ekşi mayalı ekmek adı üzerinde tabii ki ekşi mayadan elde edilen bir ekmek ama ekşi mayalı ekmeklerin tamamı ekşi olmak zorunda değil ve bu bir tercih meselesi aslında. Eğer ana mayanızı tam buğday unuyla, çavdar unu gibi esmer unlarla besliyorsanız tattaki ekşilik biraz daha baskın oluyor. Eğer hiç ekşi olmasını istemiyorsanız ekmeğinizin tavsiyem ana mayanızı 2 gün üst üste beyaz organik buğday unuyla beslemeniz. Ve bundan sonraki tüm beslemelerinizi de eğer ekşi ekmek yemek istemiyorsanız organik beyaz unla yaptığınız takdirde ekmeğinizin tadı ekşi olmayacak. Bunun dışında yine katlama aralıklarında ve bekleme sürelerinde hava sıcaklığını göz önünde bulundurursanız ve hamurun dış ortamda beklerkenki sıcaklığının 24 derecenin üzerine çıkmamasını sağlarsanız ekmeğinizin tadı yine ekşi olmayacaktır. Ekmeğin ekşi olmasının bir başka nedeni de kullandığımız ana mayanın çok ekşimiş olması olabilir. Bu da şundan kaynaklanır. Mayayı düzenli aralıklarla beslemediysek, maya aç kaldıysa uzun süre tatta ekşimeler meydana gelir. O nedenle buzdolabındaki mayayı birinci soruda açıkladığım gün aralıklarında beslemekte yarar var. 3. soru. Hamurum mayalandıktan sonra çok yayılıyor. Ne yapmam lazım? Bizler tabii ki profesyonel ekmek üreticileri değiliz. Belki de yıllarca emek vererek elde edilecek bir
el becerisi gerekiyor ekşi mayalı ekmeği hakkıyla yapmak için gerçekten. O nedenle bizim gibi normal ev tüketicileri için çok güzel bir taktik var bunun önüne geçmek üzere. Ekmeğimizi kapaklı döküm tencerede pişirdiğimiz zaman hiçbir şekilde hamur yayılmıyor. Kapaklı döküm tencereniz yoksa sapları çelik olan çelik tencerede de pişirebilirsiniz. Eğer o da yoksa kelepçeli kek kalıbının üzerini yağlı kağıtla örterek de ekmeğinizi yayılmadan pişirme şansınız var. Bir başka yayılma sebebi de hamurunuzun çok cıvık olması olabilir. Bunun sebebi de kullandığınız unun gerçekten ekmeklik olmamasıyla ilgilidir. Çünkü normal bizim marketlerden temin ettiğimiz hamur işleri için üretilen unlar normal ekmek tariflerindeki su miktarını kaldıramıyorlar güçlü unlar olmadıkları için. O nedenle de tarifteki suyu birer kaşık oranında eksilterek daha kıvamlı bir hamur elde edebilirsiniz. O zaman mutlaka yayılmanın önüne geçersiniz. Ya da dediğim gibi bir kalıp içinde ekmeğinizi pişirirseniz yayılma sorunu ortadan kalkar. Dördüncü soru. Ekmeğim gözeneksiz oldu. Ben neyi yanlış yaptım? Muhtemelen hiçbir şey yanlış yapmamışsınızdır. Ekşi mayalı ekmek illa gözenekli olacak diye bir şey yok. Eğer sağlıkla mayalandıysa ve kabardıysa ve piştiyse o zaten sağlıklı bir ekmek olmuştur. Ekşi mayalı ekmeğe kullandığımız una göre ve unun gluten yapısına, gluten oranına göre gözenekler belirleniyor. Ve bir de tabii ki yapma aşamasındaki katlamalar ve bekleme süreleri bunu belirliyor. Eğer siz çavdar unu karışımı kullanıyorsanız ya da siyez gibi içinde gluteni çok az olan unları kullanıyorsanız ekmeğin dokusu tabii ki daha sıkı olacaktır. Fazla gözenek olmayacaktır. Komple beyaz un kullanırsanız ve buna lezzet vermesi için mesela 500 gramlık bir ekmekte 450 gram beyaz un ve kalan 50 gramı da bir atalık tohum undan kullanırsanız lezzetli, hafif esmer ve bol gözenekli bir ekmeğiniz olur. Kullandığınız unun gluten oranına göre ekmeğin gözenek oranı tabii ki değişecektir. Beşinci soru. Ekşi mayam suyun üzerinde yüzmüyor. Neden? Ekşi mayanızın ön mayasını hazırlarken büyük ihtimalle yeteri kadar aktive olmadığı ya da doğru oranlarda su ve un ve maya karışımını yapmadığınız için mayamız yüzme testini geçememiş olabilir. Ekşi mayamızın ana mayası aktif olmadığı için, yeteri kadar aktif olmadığı için ya da düzenli beslenmediği için de mayamız aktive olmamış olabilir. Bunun dışında ama bir küçük nokta daha söylemek istiyorum size. Eğer ekşi mayamızı sürekli yoğun tam buğday unuyla sert bir şekilde besliyorsak da bu suyun üzerinde yüzmeyebilir. Beyaz unla beslenmiş olan maya daha rahat suyun üzerinde yüzüyor. Ama yine de mayamızın mayalama aktivitesine sahip olduğunu anlamak için bir parça koparıp küçük bir parça da olsa suyun üzerine bıraktığımızda yüzmesi gerekiyor. Tekrar geriye dönüp ana maya ile ilgili oranları gözden geçirirseniz bu sorun ortadan kalkacaktır. Ekşi maya hakkında en çok merak edilen 5 soruyu yanıtlamaya çalıştım. Videoların devamının gelmesi için ve benim bu videoları çekecek enerjiye sahip olmam için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı lütfen unutmayın. Farklı merak ettiğiniz konular varsa yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Lütfen videonun altındaki yorumlar bölümüne her türlü sorunuzu yazın. Tarçın Tadında yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.